31 Aralık 2019 tarihinde Çin hükümeti Dünya Sağlık Örgütü'ne 41 yeni vaka bildirir. Teşhis gönderdiği belgede atipik pnömonidir. Aynı tarihlerde Li Wenliang isimli bir doktor ise meslektaşlarına ve yakın çevresine Wuhan bölgesinde SARS benzeri yeni bir koronavirüsten bahsetmektedir. 3 Ocak'ta Li, Wuhan Kamu Güvenliği Bürosu polisleri tarafından sorguya alınır ve bu bilgiyi yaymayacağına dair taahhütname imzalamaya zorlanır. Çin kamu yetkililerinin yaptığının örtbas mı yoksa öngörüsüzlük mü olduğunu bilemesek de sanırım o gün kimse dünyanın bugünkü halini tahmin edemezdi. Hatta 23 Ocak'ta Wuhan ve Hubei şehirleri insanlık tarihinin gördüğü en büyük karantinaya alındığında dahi kendimizi bunun dışında görüp durumun geçici olduğunu düşündük. Neticede henüz 2009 yılında domuz gribinden dolayı pandemi ilan edilmiş ve günlük hayatımıza temas etmemişti. 22 Mart itibariyle geldiğimiz nokta dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine yayılmış, 300 binden fazla vaka, 15 bin civarı hayatını kaybetmiş dünya vatandaşı ve yok olan yaşam tarzlarımız. An itibariyle Çin'de salgın kontrol altına alınmış gözükmekte. 14 Mart ile salgının merkezi artık Avrupa kıtası. Bugün bu videoda Covid-19 salgınının diğerlerinden farkını anlatarak Çin'i başarılı yapan nedenlerin neden ve nasıl Batı dünyasının aleyhine işlediğini göstermeyi hedefliyorum. Bu amaçla öncelikle Çin'de alınan önlemleri, Çin'in yönetim yapısı ve sağlık sistemi özelinde anlatacağım. Ardından ise İtalya üzerinde bu önlemlerin neden alınamadığını ve İtalya ile benzer nedenlerden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde işlerin çığırından çıkabileceğini göstermeyi hedefliyorum. Komple teorilerinin havada uçuştuğu bu günlerde umarım bu videonun düşüncelerinizin berraklaşmasında etkisi olur. Trump, Şubat ayı içerisinde attığı tweetler ile bu virüsü domuz gribiyle karşılaştırıp havaların ısınması ile düşüş trendine geçeceğini ilan etti. Bu aslında Batı dünyasını temsilen Amerika'nın ve devlet örgütlerinin durumu kavramak konusunda ne kadar gerilerde olduğunu göstermiştir. Çünkü yeni tip koronavirüsünü diğer soğuk algınlığı virüsleriyle aynı yerde görmemiz mümkün değil. Öncelikle daha önce görülmemiş düzeyde bir bulaşıcılık oranına sahip. Sayısı aritmetik değil geometrik artıyor. 14 günlük uzun bir kuluçka süresi var ve bu dönemde de bulaşabildiğini gösteren örnekler mevcut önümüzde. Bazı kişileri ise hiç hasta etmeden onunla beraber dolaşmakta. Yani belki tarihte çok az virüslü olan bir özellikle karşı karşıyayız. Belirtiler ortada yokken bulaşıyor. Yani saldırıya geçmeden önce saklanıyor desek yanılmış olmayız. Her birey hem şüpheli hem de kurban durumunda. Trump'ın ilan ettiğinin aksine havalar ısındığında da salgının düşüşe geçeceğine dair elimizde sağlam kanıtlar yok. Şu an hüküm sürdüğü coğrafyalar itibariyle bunu kolaylıkla söyleyebiliriz. %100 etkili bir aşı veya ilaç şu an için yok ve yakın gelecekte de böyle bir imkana sahip değiliz. Tek etkili yöntem Çin'in başarıyla uyguladığı sosyal izolasyon. O da birçok ekonomik ve sosyal yan etkiye sahip. Yani dünya hükümetleri bir kararın arifesindeler. Ancak verecekleri karar ne olursa olsun salgının engellenme ihtimali ortadan kalkmış durumda. Peki diyeceksiniz, neden bütün bu çaba? Açıklayalım. Elimizdeki tecrübelerden elde ettiğimiz rakamlar dünya nüfusunun 3'te 2'sinin virüsten enfekte olacağı yönünde. Bu 3'te 2'nin %6'sı yoğun bakıma ihtiyaç duyacak ve bu 6 kişiden ikisinin ölüm riski bulunmakta. 80 milyonluk Türkiye'de bu rakam 1 milyon kişiye denk gelir. İşte bugün için bütün çabamız yoğun bakıma ihtiyaç duyacak 1 milyon kişinin hastalıkla mümkün olduğu kadar uzun vadede karşılaşarak bu ihtiyacın zamana yayılması. Aksi takdirde İtalya'da olduğu gibi sağlık sisteminin çökme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte Çin kısa bir inkar döneminin ardından 23 Ocak'ta Wuhan ve Hubei bölgesini karantina altına alarak sosyal izolasyonu sağladı. Şu an için salgının kontrol altında olduğunu ilan etmiş durumda. Ancak önlemler katılığını sürdürmekte. Peki Çin bu büyük sosyal izolasyonu ve insanlık tarihinin en büyük karantinasını nasıl başarıyla gerçekleştirdi? Adım adım anlatalım. Çin, Wuhan ve Hubei bölgelerini karantina altına alacağını ilan ettiğinde bütün dünya resmen afalladı ve uzmanlar bu duruma şüpheyle yaklaştılar. Şüpheyle yaklaşmalarının arkasında bunun insani ve ekonomik maliyetinin ne olacağı vardı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin insan hakları ihlali karnesini düşündüğümüzde haksız bir kaygı sayılmaz aslında. Tartışmalar karantinanın ardından haftalarca sürdü. Sonuç olarak virüs ile mücadele konusunda Çin hükümeti haklı çıksa da insan hakları ihlallerinde maalesef dünya haklı çıktı. Bu konuyu tekrar dönmek üzere rafa kaldıralım şimdilik. Yaklaşık 22 milyon kişinin yaşamakta olduğu bu iki şehre kararın alınmasının ardından bir bildirim yapıldı ve 2 saat içinde giriş ve çıkışlar katı şekilde yasaklandı. Okul ve üniversiteler zaten tatildeydi.
Buna karşılık tatil sınırsız olarak uzatıldı. Yiyecek ve ilaç satan yerler harici her yer kapatıldı. Kişisel araba kullanımı yasaklanırken kamu ulaşımı iptal edildi. Önceleri insanların evlerinden çıkmaları serbestti. Ancak kademeli olarak bu da yasaklandı. Ailelerden sadece bir kişinin 2 günde bir dışarıya çıkarak ihtiyaçlarının karşılanmasına izin verildi. Bir sonraki aşamada uygulama daha da sıkılaştırarak evlerin kontrolüne başlandı. Hastalık ihtimali olan kişiler zorla evlerinden alındı. Karantina uygulaması sırasında Çin'in genelinde de alınan önlemlerin dozajının arttırıldığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü bölgenin kapatılmasından önce kentten kaçanların varlığı bilinmekteydi. Bunun için karantinanın merkez olduğu bir çember boyunca karantina bölgesi dışındaki yerleşim merkezlerinde bina girişlerine termal kameralar koyuldu. Arkasından insanların kendi resmi ikametgahları dışında olan binalara girişleri yasaklandı. Maske kullanımı yaygınlaştırılırken birçok yerde de zorunlu hale getirildi. Maske kullanımının denetimi için envanterdeki dronları kullandı yetkililer. Buna karşılık maalesef karantina bünyesinde uygulanan önlemler sırasında evde açlık ve susuzluktan ölen özürlü, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin olduğu bilinmektedir. İlaveten hastalık ihtimali taşıyan insanların evlerinden ve ailelerinden zorla alınmaları sırasında sokaklarda oluşan tablo gözünüzün önüne gelmiştir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu tip katı önlemlerin tavizsiz ve hızlı şekilde uygulanabilmesini mümkün kılan Çin'in yönetim biçimidir. Katı ve merkezi yönetimin yaptığı sorgusuz uygulamalar bu dev izolasyonu mümkün kılmıştır. İtalya özelinde Avrupa örneğine gelecek olursak, her şeyden evvel Çin'in aldığı sert önlemlerin İtalya'da alınması beklenmez. Çünkü Mussolini gibi bir diktatörü görmüş insanlar için sokağa çıkma yasağının virüs kadar tehlikeli algılanacağını öngörebiliriz. Ayrıca İtalya devlet mekanizması Çin kadar merkezi ve yetkili bir özellik sergilemez. Dolayısıyla Avrupa'da sosyal izolasyonun bu kadar katı şekilde uygulanmasını bekleyemeyiz. İtalya 19 bölge ve 2 özerk şehirden oluşur. Bütçe ulusaldır. Ancak bölgeler merkezden aldıkları ödeneğin harcanmasındaki eylem planlarını kendileri yaparlar. Merkezi yönetim politikaları bölgeler için tavsiye niteliğindedir. Bu durum sağlık uygulamaları için de benzer şekilde işler. Bu sistemin salgın öncesi işleyişinin bozuk olduğunu iddia edecek bir veri yok elimizde. Ancak bu bir kriz ve kriz dönemleri farklı uygulamalar gerektirir. Virüs İtalya'da ilk görülmeye başlandığında merkezi hükümetin direktifleri bölgelerde farklı şekilde uygulanmıştır. Merkez otorite ile yerel yöneticiler arasında çıkan koordinasyonsuzluk krizi büyüten en büyük etkin olarak görülmekte şu anda. Bu koordinasyonsuzluğu daha iyi ifade etmek amacıyla Türkiye'deki sistemden örnekler vererek anlatmaya çalışayım. Ülkemizde ilk vakalar ortaya çıkmaya başladığı anda şüpheli kişileri aile hekimliğinden başlayan sevk zincirine yöneltmiş olsaydık duruma müdahale etmekte ne kadar geç kalacağımız ve hastalığın ne kadar yaygınlaşacağını rahatlıkla düşünebilirsiniz. Bunun yerine Sağlık Bakanlığı belirli merkezler oluşturdu ve şüpheli vakaları oraya yönlendirdi. İşte İtalya normal zamandaki sağlık sistemini uygulamaya kalkarak durumu içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Şu an başta bahsettiğim %6 yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalar aynı anda hastanelere başvurmaktadır. Böyle bir yükü hiçbir sağlık sisteminin kaldırması söz konusu olamaz. İtalyan doktorlar belki de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa kimin yaşayıp kimin öleceği konusunda karar vermek pozisyonu ile karşı karşıya kalmışlardır. Sağlık çalışanları arasında Çin'de %3.2 olan enfekte olma oranı İtalya'da %10'a yaklaşır. Bu bile sadece durumun kriz yönetiminden ne kadar uzak olduğunu gösterir bize. Bunun yanında gelen haberler halen sağlık personelinin filtresiz maskelerle çalıştığı yönünde. Bunu Dünya Sağlık Örgütü ve OECD'nin ortak misyon raporunda da görebiliriz. Raporda İtalya'nın hastanelerde enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri üzerinde çalışması gerektiğini tavsiye etmektedir. Yani an itibariyle İtalyan sağlık kurumları hastalıkla mücadele etmenin yanında hastalığı yayan merkezlerde olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta ilan ettiği pandeminin nedenini bu anlatılanlarla uyumlu olarak endişe verici eylemsizlik seviyeleri olarak belirtir. Yani tek kelimeyle özetleyebilirsek Avrupa'nın demokratik, liberal ve katılımcı yapısı bu süreçte aleyhine işlemektedir. Bunu söylemekten dolayı üzüntü duyuyorum ki Amerika'da her şeyin çok başındayız ve Amerikan yönetim yapısı ve sağlık sistemi sahip oldukları niteliklerden dolayı çok daha büyük riskler taşımakta. Ancak bu video oldukça uzadığından Amerika'yı bekleyen tehlikeyi bir sonraki videoda anlatmak istiyorum. İsteklerinizi lütfen videonun altına yazın. Sayfamı takip edin. Güzel günlerde görüşelim.